Session key'e dikkat ediyorsanız burada none diyor. None demesinin sebebi ise şu arkadaşlar. Kullanıcı login değilse o zaman session key atamıyor. Session key atamamasının sebeplerinden bir tanesi de şu. Database'in içerisinde yer tutmaması için. Çünkü her bir session key aslında database'in içerisinde yer tutuyor. Ve işte nasıl bir yerde duracağını da söyleyebiliyorsunuz. Cookie'den falan da alabiliyorsunuz ama günümüzde biliyorsunuz cookie kullanımı çok da mantıklı değil. O yüzden session üzerinden yapmak daha mantıklı. Ama bu session key none geldiğinden dolayı da bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunu düzeltmenin yöntemi de şu. Eğer session key yoksa ondan sonra session'ı tekrar kaydet diyorsunuz. Bu otomatik olarak update ediyor. Bunu dedik. Bunu dedikten sonra sayfayı yeniliyorum ve session key geldi. Ama sıkıntı şu. Ben bunu yazacak olursam request'in session key'nin olmadığını bakıp ondan sonra session ile ilgili kayıt işlemini yap dersem bunu gidip her yerde tekrar kontrol etmem gerekiyor. Acaba ben bunu öyle bir yere yazsam da bunu bir daha kontrol etmek zorunda kalmasam. Nasıl olur acaba? Yani öyle bir yere yazayım ki mesela bu indekste yazdım, bu ana sayfayı etkiliyor. Ya adam ana sayfadan girmeyip iletişimden girerse settings.py'yi yapmıştık son derste bir şeyler hocam. O kontekst prosesördü. Hatta sen söylemiştin Özge. Demiştin ki bir kontekst prosesör yapsak navigation ile ilgili bütün her şeyi onun içerisine atsak demiştin. Senin dediğin şeye göre kodumuzu yazmıştık ama burası kontekst prosesörden de önce. Yani adam ilk siteye girdiği andan itibaren bu kontrolü yapıyor olmamız gerekiyor. Öyle bir yerde kontrol etmeliyiz ki adam ilk girdiği andan itibaren olmalı. Ve kimseye daha soru sormadan biz bu bilgiyi almalıyız. Sinyalle yapabilir miyiz? Sinyal database'e bir şey yazıldığı zaman oluyor. Biz database'e bir şey yazmıyoruz aslında. Ama güzel. Üretin arkadaşlar. Başka ne çıkacak merak ediyorum. Artık ben bunu burada yazmak istemiyorum. Bir kere bilmem gereken şey bu. Bunu burada yazmak istemiyorum. O yüzden şey yaptım. İptal ettim. Çünkü adam iletişim sayfasından girebilir. Ta oradayken sepete bir şey ekleyebilir hatta. Çünkü belki orada da göstermişizdir ürünleri. Bilmiyorum. Var mı? Biliyorum bu biraz zor. Hatta anlaması da zor. Buna middleware diyoruz arkadaşlar. Middleware bizim yerimize kullanıcı ilk girdiğinden itibaren kimseye soru sormadan arada duruyor. Ne kontekst prosesörü ne de başka birisine soru sormadan önce işlem yapmamızı sağlıyor. Burada benim yaptığım şey de şu: Django middleware diye yaratmak oldu. Django middleware dedikten sonra burada gelen sayfada simple bir tane middleware gördüm. Bu simple middleware'i aldım. Ondan sonra bir tane middleware diye bir tane yapı oluşturdum ve kaydettim. Aynısını. Yani direkt burada yazanın aynısını kaydettim. Ama burada işlem yapmanız gerekiyor. İşte sinyali aldık. Sinyali aldıktan sonra middleware'e geldik. Middleware'e geldikten sonra buna da şey diyelim bu arada. Ne diyelim? Session K middleware diyelim ismini. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra middleware diye bir dosya oluşturduk. Diyor ki işte işlemler yapıldıktan sonra olsun, işlemler sonlandıktan sonra olsun falan filan. Çok da önemli değil zaten. Middleware'in içerisine yazmam yetecek. Ne yazacağım? Gerçekten bunu yazacağım. Alıyorum ve yapıştırıyorum. Biraz önce yaptığım şeyi. Eğer request'in session key yoksa, request'ten gelen bilginin session'ın altında session key yoksa, request'in session'ını kaydet demem yeterli olacak. Bu yaptığım işlemi yaptıktan sonra da gidip bunun middleware'e de eklemem lazım. Yani bunu kaydettim. Sonra settings'e geliyorum. Ve settings'e geldikten sonra şurada da bunun için yapmıştım. Session çekmiş bunun ismi. İsmini de düzeltiriz. Bu şekilde olsun. Ve şunun da ismini düzelttim. Session check diye bir tane middleware yaptım. Nereye yaptım? Session'ın middleware'inden sonrasına yaptım. Öncesine yapmamam lazım. Çünkü session'ımızı oluşturmalı, her şey oluşmalı. Ondan sonra bu check işlemini yapmalıyız. Bunu yaptıktan sonra artık indeksin içerisinde veyahut da neredeydi? Views'a geleyim. Şurada artık bu kodu yazmama gerek yoktu ama
Yine de şuradaki session key var mı diye artık otomatik olarak bakabileceğiz. O yüzden gizli bir pencere açtım. Localhost dedim ama terminalimi de açayım. Bunu demeden önce. Şunu da şöyle yana alayım. Ve Enter tuşuna basayım. Enter tuşuna bastıktan sonra Session Key'im gelmiş. Session Key'im geldikten sonra artık bunu burada görebiliyorum. Peki tekrar siteye geri döneyim. Yine burada da sayfayı yenileyim. Burada da Session Key'im gelmiş. Herhangi bir yere gireyim. Mesela diyelim ki erkek bölümündeki tişörte geldim. Ondan sonra tekrar sayfayı yenilediğimde Session Key geliyor mu? Gelmiyor. Yani göstermiyor. Niye göstermiyor? Çünkü indekste print etmiştik. Peki buradaki print etme işlemini alayım. Ondan sonra yine buradan kaldırayım. Ve şuradaki middleware'in içerisine ekleyelim. Burada print olsun. Middleware. Şurada bir de print yapalım. Yeter artık. Düzelt artık bunu. Tamam. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra da tekrar sayfamızı yeniliyorum. Artık Session Key buradayken de geliyor. Hakkımızda'ya tıklıyorum. Yine buradayken de Session Key geliyor. Yine Context Processor'a benziyor ama Context Processor middleware'den sonra çalışıyor. O yüzden bu tarz şeyleri middleware'e eklemek gerekiyor. Context Processor'ın daha çok template ile ilgili olduğunu düşünün. Middleware ise her şeyi denetliyor ve her şeyi bunun içerisinde tutabiliyoruz. Artık bunun içerisinde bu bilgiyi de tuttuk. Ve middleware'in içerisinden session'ımız var. Peki şuna bakalım. Ben acaba şöyle geleyim. Burada niye bu manage oldu ya? Neyse ben onun demek ki şeyini doğru yazmamışım. Onu daha sonra düzeltiriz. Peki admin sayfasına gelelim. Admin sayfasına geldikten sonra enter'a basıyorum. Login olmamı istiyor. Burada dikkat edecek olursanız halen Session Key'i görüyorum. Ama login olduktan sonra Session Key'e dikkat edin. Ve Session Key değişti. Tamam. Burada yine dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi adam login olduğu andan itibaren Session Key değişiyor. O yüzden de login olmuş kullanıcının Session Key'ini almak isterseniz login olmamışken olan halini elinizde tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Yazabilir miyiz hocam? Evet, ben o zaman şeyi açıyorum. İlk önce şurayı açıyorum. RAM'de mi tutuyor, DB'de mi tutuyor? DB'de tutuyor Gökhan. DB'de tuttuğu için bu bilgiyi DB'nin altında tutuyor ve Session diye bir tane alanı var. Table var. Orada tutuyor bütün bilgileri. O yüzden de aslında şu anda bir kullanıcı için iki tane Session bilgisi açtı. Bir login olmadan önceki hali için açtı. Bir de login olduktan sonraki hali için açtı. O yüzden bizim bu bilgileri eşleştiriyor olmamız gerekiyor. Yani login olmamış kullanıcının session'ını ben bir yerde tutmalıyım. Tuttuktan sonra da login ol deyince onu da değiştirmeliyim. Ama ne için değiştireceğim? Session bilgisi için değiştirmeyeceğim aslında. Kart bilgisi için değiştireceğim. Çünkü session'ın unique olması gerektiğinden dolayı login olmuş kullanıcının yeni session key'ini eski session key'ine, yani kartın altındaki Session Key diye bir yer açıp onun içerisinde tutacağım. Zaten birazdan göstereceğim onu. Ama sanırım şeyleri yapamayacağız ya. HTML kısımlarını yapamayacağız. Onları da siz yaparsınız zaten. Şu altyapıyı hazırlayalım. Fonksiyonları çalıştıralım. Geri kalan zaten kolay. Burayı yazdınız mı? Güven, sanki sen yazıyordun bu kısmı çünkü. Bitti mi? Tamam. Bunu yazdıktan sonra bir de tanımlaman gerekiyor. Setting kısmında base'in altına gelip ondan sonra middleware'in içerisine yazıyorsun. Neyden sonra? Session middleware'den sonra. Burada bizim projemizin ismini yazıyoruz ilk önce. Projemizin isminin altında direkt olarak kendi klasörün içerisinde olduğu için middleware'in içerisinden middleware Python dosyasının içerisinden session check middleware fonksiyonunu buradan ekledik. Okey? Bunu ekledik ve buradaki işimiz bitti. Yani bu middleware'i ekledik ve buradaki işimiz bitti. Şimdi
benim kullanıcı bir işlem yaptığı andan itibaren bunu tutuyor olmam lazım. O yüzden Models kısmına geliyorum ve kart kısmında ben burada shopping kartın altına aslında Session Key diye bir şey açıyorum. Bu Session Key'i açtıktan sonra tabii ki buradaki Session Key'in length'ine bir bakalım. Ne kadarmış? 32 karaktermiş. 32 karakterlik bir yapı oluşturmam gerekiyor. Models'ın içerisinden Charfield diyorum. Charfield dedikten sonra da max ne kadar olacaktı? 32 karakter olacak. Peki şey olabilir mi? Blank olabilir mi şu anda? Olsun. Null olabilir mi? O da olsun şimdilik. Çünkü sonradan ekliyorum zaten bu kısmı. Bunları ekledim. Bunları ekledikten sonra da artık ben kullanıcı ile ilgili işlem yapabilirim. Bu arada sepet eklemeyi falan yaparız ya. Vaktimiz yetişir bence. Hemen şu sepet eklemeyi yapalım. O kısım bitsin. Sepeti de gösteririz zaten. Burada önemli olan şey şu. Biz her kullanıcı için şey oluşturacak mıyız? Neydi onun ismi? Shopping kart oluşturacak mıyız? Yani adam ilk girdiği andan itibaren siteye shopping kart oluşturmalı mıyız? Şuayb evet demiş. Güven hayır demiş. Şuayb sence neden evet? İlk önce onu merak ettim. Yazıyorsun sanırım. Bekliyorum o yüzden de. Yani kullanıcı özel bir kart yapmazsak diğer authentication olmayacak kullanıcılar kartı göremeyecek mi? Tam anlamadım bu soruyu ama neyse şöyle anlatayım. Adam shopping kartın içerisine bir ekleme yapmaya çalışmadan önce shopping kartı oluşturmanın bir anlamı yok bizim için. Çünkü belki günde 1 milyon kullanıcı girecek. 1 milyon tane boş yere shopping kart mı açacağız? O yüzden öyle bir şeye gerek yok. Adam bir kere sepet ekle butonuna bassın. Neyse burada session key ekledik ve session key ekledikten sonra tabii ki bunu database eklemem lazım. Database eklemek için de tabii ki bu klasör değil. Kafka klonun içerisindeydi. Bunun içerisine gittik. Ondan sonra Python'dan sonra make migrations dedim. Ama burada bir hata veriyor. Neden hata veriyor? Source'umuz yokmuş. Şimdi olacak. Bunu ekledik. Sonra da neyi eklememiz lazım? Database'i eklememiz lazım. O yüzden migrate dedim. Migrate dedikten sonra oldu. Bu arada dikkat ediyorsanız bazı şeyleri elle yazmıyorum. Otomatik tanımlatıyorum. Bu da yine Linux'teki ve Mac'teki ZSH diye bir eklentiden kaynaklanıyor. Oh my ZSH diye bir eklentiden kaynaklanıyor. Belki ileride bakarsınız. Şimdi bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra artık session key'imiz var ve session key'imiz boş. Şimdi bizim şunu yapıyor olmamız lazım. Adam shopping kartı ekleme yaptığı anda gidip session key yoksa otomatik olarak oluşturmamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Altta zaten bununla ilgili fonksiyonumuz var. Ve diyoruz ki burada eğer created'sa unutmayın ilk defa bir şey created olduysa ve adamın shopping kartı yoksa ben adamın shopping kartına bunu eklemeliyim. Ama nasıl olacak? Nasıl olacak da adam zaten şeyse requested bir kullanıcıysa benim işim çok kolay. Requested bir kullanıcı değilse o zaman buna bakmalıyım. İlk önce basit olanı yapalım istiyorsanız. Kullanıcı request mi değil mi diye bakalım. Yani daha doğrusu kullanıcı login mi değil mi diye bakalım.
Kullanıcı eğer loginse ve shopping kartı yoksa o zaman ona bir tane shopping kart ekleyelim. Yani şöyle olsun. Ben geleyim database'den bununla ilgili işlemleri yapmaya çalışırım. User eşittir. Users'ın altındaki objects, ondan sonra get username eşittir heye@heye.com'du galiba. Doğru mu yazdım? Doğru olması lazım. Parantezi kapatayım. Evet, böyle bir user'ım var. Bu user aslında request'in user'ı, yani otantik olmuş kullanıcı. Tamam. Şuradan da zaten şey diyebiliyoruz. Yani kullanıcı otantike ise falan diye söyleyebiliyoruz. O yüzden de ben artık şunu diyebilirim. Shopping kartının içerisinde sonuçta objects.filter deyip user eşittir user dersem bu kullanıcıya ait bir shopping kart var mı diye bakabiliyorum. Yokmuş. Peki şuraya last dersem ve şuna da ne demem lazım? Bir kere statüsü de waiting olması gerekiyor. Bunu dersem o zaman burada bana hiçbir şey dönmedi ama aslında bir şey döndü. Yani bir tane item döndü. Yani veyahut da filter dedik, last demedik. Ondan sonra count'una bakabiliriz. Bunun da count'una nasıl bakarız? Yine aynı şekilde count deriz. Okey. 0 olarak gözüküyor. Eğer 0'sa o zaman ben şunu yapabilirim. Shopping kartı create edebilirim. Sonra da bu shopping kartı item'ı da onun içine atabilirim. Error mü verdik yine? Biriniz mikrofonu açın ya, biraz konuşalım. Bu olayı bir tartışalım. Ne yapmaya çalıştığımız konusunu. Bu daha mantıklı değil mi? Ben nasıl olacak da otantik olmuş kullanıcı sepet eklemeye çalıştığı zaman bir şeyi sepete ekletebileceğim. Şu anda kontrol ettik, var mı? Hı hı. Hı hı. Okey. Bunları şu anda şeyden yapabilir miyiz? Database'den yapabilir miyiz? Yani burada shell kısmından yapabilir miyiz? Nasıl yaparız? Okey. O zaman shopping cart nokta objects nokta create, aynen bunu diyeceğiz. Yani if diyeceğiz yukarısına. Yani şuradaki formüle sadece if dememiz yetecek. Create ekleyeceğiz daha sonra. Create ekledikten sonra diyeceğiz ki user eşittir user diyeceğiz. Bu kadar. Bunu dediğimiz zaman otomatik olarak artık pk2 olarak bir şey oluştu. Ve tekrar baktığımız zaman burada count'u 1 olarak gözüküyor. Yani biz bekleyen bir tane shopping kartın olduğunu artık görebiliyoruz. Okey. Peki buradaki işlemi artık şeyi alabilirim. Shopping cart item'ın içerisine alabilirim. Ve diyebilirim ki şurada sonuçta bu create ise aslında bu işlemin olması gerekiyor. Veyahut da create olmasa da gidip onunla ilgili bir şey yapmak gerekiyor mu? Bence gerekmiyor ya. Instance'ı save et. Okey, instance'ı save ettik. Eğer request nokta burada request alabilir miyiz ama? Bir dakika. Bakalım. Nerede yapalım? Şimdi bu bir receiver. Receiver olduğu için buradan yapamıyormuşuz bu arada.
Receiver olduğunda otomatik olarak biz şey yapabiliyoruz. Burada herhangi bir hareket takip edebiliyoruz ya. O yüzden de bunu buradan yapabilir miyiz diye baktım. Çok da gerek yok. Şöyle yapalım. Shopping Cart'ın bir tane ekleme özelliği olsun. Bu Views'ın altında tutalım bunu. Şuradaki kısımda. Ve herhangi bir şey eklediğimiz zaman o zaman kontrol edelim. Ne diyelim? Shopping Cart Item Add diyelim. Okey. Ve request alalım. Request aldıktan sonra eğer request nokta user is neydi? Is authenticated. Aratalım. Böyle miydi? Evet. Doğru yazmışızdır. Peki ne yapacağız? Diyeceğiz ki evet, acaba şeyi mi kontrol etsek diye düşünüyorum ilk önce. Büyük eşittir 0 mı desek diye kontrol ettim de çünkü bu şekilde dersek hemen ekleriz kullanıcının shopping kartına. Değilse de ondan sonra yeni bir tane ekleriz. Şu değilse kısmımız zaten şuradaki kısım. Ondan sonra ve şuraya da nasıl yani? Ha pardon. Shopping kart. Arkadaşlar hem anlatıp hem yazarken bayağı patates oldum bugün nedense. Bunu iki kere de çağırmak istemiyorum aslında ya. Şunu şöyle yapalım. Aynen öyle yapacağım. Altta da aynı şekilde kullanacağım. Count'unu da alalım. Count'unu aldıktan sonra ama count'unu almak istemiyorum. Onu çünkü belki kendim kullanacağım. Ve shopping kartın count'unu diyelim. Şöyle yazabiliriz. Böyle yazdıktan sonra artık sıfırdan büyükse dedim. O zaman shopping cart nokta items nokta add deyip daha sonradan da gelen item buraya yazabileceğiz. Değilse shopping cart'ı tekrar ekliyorum ve user'ı ekliyorum. Bu user'ı ekledikten sonra da tekrar yine aynı işlemi de burada yapacağım. Ama bunu bu şekilde hepsini alta alırız ya. Şöyle yaparız. Burada tutarız. Ve deriz ki shopping cart last. Garanti alırız kendimiz. Okey. Aynen. Zaten bir sürü şey yapmadım daha. Bu arada şuraya bir tane shopping cart item ID mi diyelim? Çok uzun oldu ya. Cart item ID diyelim şuna. Okey. From nereden? Models'ın içerisinden import shopping cart ve shopping cart item dedim. Bunu dedikten sonra artık shopping kartı aldım. Shopping kartı aldım ama user kısmını tanımlamam lazım. Şuraya da user eşittir request'ten gelen user diye yazayım. Uzun uzun olmasın diğer taraflarda. Bunu da tanımladık. Bunu tanımladıktan sonra başka neye ihtiyacımız var? Başka bir şeye ihtiyacımız yok gibi gözüküyor. Şimdi item almamız lazım. Item ne? Buradaki item kısmımız bizim
shopping cart item nokta objects nokta get pk eşittir cart item id. Buna da item diyeceğiz ve daha sonra ekle kısmına da item diye yazacağız. Bu şekilde yazdığımız zaman olması gerekiyor. Bunu da bir deneyelim bu arada. Şu kısımda. Artık biz shopping kartı oluşturduk. Hatta tekrar bakacak olursak var mı? Var. Last diyelim ve burada bu özelliği görüyoruz. SP'ye bir eşit diyelim. Ondan sonra shopping cart item nokta objects yeni bir tane oluşturalım. Yeni bir tane oluşturmak için product diyelim. Yeni bir tane oluşturdum. Yeni bir tane oluşturduktan sonra artık bu şeyde item'ı da sp.items.add dedikten sonra da item'ı da buraya ekleyebilirim. Ve item'ı buraya ekledikten sonra da eğer her şey yolundaysa şuradan tekrar login yapalım. Ve geldiğimiz zaman da buradaki shopping cart'ın içerisinde bunu ekleyemedik mi ya? sp.save mi diyeceğiz? $112 TL'lik ürünümüz mü vardı bu arada bizim? $112 TL'lik ürün. Ondan sonra sp.items.add item değil miydi? İsmini item koymadım mı ben? Ne koydum ismini biraz önce? Item.pk mi? Allah Allah. Burada fiyatı var. Niye etkilenmiyor? Ama değişmesi gerekiyor ya. Şeyden dolayı değişmesi gerekiyor. Bir dakika kodumuza bakalım. Burası değil. Ha. Değişmemesinin sebebi ben burada tetiklememişim. Yani hiç tetiklememişim. Tetiklemediğim için de şöyle yapacağım. Item.save diyeceğim. Gördüğünüz gibi shopping kartla ilgili işlem yaptı şu anda. Ve niye burası değişmiyor ya? Kafayı yiyeceğim. Item nokta bir dakika total geldi mi? Geldi. Okey. Item'ın shopping kartının içerisinde item kaydolduğunda yani şuradaki kısımda shopping cart setinin içerisinde first var. Peki ben bunu yapınca zaten yine aynı şekilde olmayacak mı? Instance değil. Item. 122 TL olarak geliyor. Biraz önce de zaten item.save deyince bunun çalışması gerekiyordu. Şurada. Şu kısım niye gelmiyor acaba?
Neyse. Şimdi geldi. Okey. Tamam, bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra artık biz şuradaki view'umuza tekrar bakabiliriz. Item'ı ekledik. Item'ı ekledikten sonra da shopping cart'ın yine de şeyini yapalım. Shopping cart nokta total price update diyelim. Bu elimizde kalsın. Bunu yaptığımız zaman artık shopping cart'a eklememizi yaptık. Eklemeyi yaptıktan sonra da total price'ı da tekrar update ettik. Garanti aldık kendimize. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Nasıl olacak da biz shopping cart'ın içerisine buradaki öğeyi gerçekten ekleyebileceğiz? Var mı fikir? Bu arada gördüğünüz gibi request kullanıcısını yaptık sadece. Bir de şunu ekleyelim. Shopping cart nokta session key diyelim. Eşittir request'in içerisindeki session key'in içerisinde, daha doğrusu session'ın içerisinde session key. Bu olacaktır diyelim. Sonra shopping kartı da bir kere garanti alıp save diyelim. Okey. Bundan sonra ne yapıyoruz? Var mı fikir? Tamam arkadaşlar. O zaman şöyle söyleyeyim size. Bundan sonra yapmanız gereken şey gidip bunun sepete eklenmesi için buradaki URL'i çarpmak. Peki biz bunu nasıl alacağız acaba? İlk önce bir tane URL oluşturalım. Şuradaki URL mantığının aynısını alayım. Bir kenarda dursun ve kartın içerisine de bir tane URL ekleyelim. Nerede kart, nerede kart, nerede kart? Burada değil, şurada. urls.py diye bir dosya oluşturalım. Bunu oluşturduktan sonra da şuradakilerin hepsini silelim. Ve shopping cart add item olsun. Ve buradakilerin hepsini silelim. Ve şunu da alalım. Buna da diyelim ki int olacak. Int olduktan sonra da şurada verdiğimiz isim neyse onu yazmamız lazım. O yüzden de buradaki ismi aldım ve ekledim. Bunu ekledikten sonra buradaki URL yapısını yine aynı şekilde kartın içerisindeki URL yapısını kaft kolonun altına eklemem lazım. O yüzden URL dedim ve kaft kolonun içerisine geldim. Kaft kolonun içerisine geldikten sonra şuradakinin aynısını alıyorum. Ve diyorum ki kart diyorum. Ve şuna da add diyelim ya. Add slash diyelim. Sonuna da yine slash koymayı unutmayalım. Garantiye alalım işimize. Kartın altında neyin içerisinde? Kartın içerisindeki URL'si ekle. Şimdi login miyim? Bir onu kontrol edeyim. Login olduktan sonra herhangi bir şey eklemeye çalışayım. Geldim. Loginmişim. Ondan sonra kart dedim. Slash koydum. Diyor ki böyle bir şey yok. Add diye bir şey eklemen lazım diyor sonuna. Add ekledim. Tekrar slash dedim. Böyle bir şey yok. Çünkü kartın item ID'sini yazman lazım. 5 dedim. Ve slash dedim. Ondan sonra diyor ki items'ın içerisinde ben diyor bunu yapamıyorum. Peki bakalım. Neredeyiz? Views'ın altında kartın içerisindeyiz. Ondan sonra bunu çağırmamız gerekiyor ama galiba hiç çağırmadık. Yo, shopping cart item objects get. Ondan sonra cart item id. 5 diye bir şeyimiz mi yok yoksa?
4. Bir şunu print edeyim. Total Price Update'i bulamadım diyor. Ondan sonra Total Price Update'i niye bulamadı? Yanlış mı yazdık bu arada? Total Price Update'e. Daha buraya gelince Shopping Cart ile ilgili sıkıntımız var. Shopping Cart'ın şuradaki tanımına bir bakalım. Ha, pardon. Okey. Çünkü vardı içeride böyle bir şey. Ben sonuncusunu alıp oradan garanti alıp kendim devam etmek istiyorum. O yüzden de onunla ilgili sıkıntı vardı. Sonra şimdi ne diyor? Item'la ilgili sıkıntımız var diyor. Return non-instant diyor. Cart views, shopping cart, add. Renkli bere olarak var. Peki. 5 diyelim. Ha. Herhangi bir şey dönmemişiz. Şimdilik böyle olsun. Bir de redirect yapalım ya. Okey. 2 tane ürün var. Şimdi şunları da ekleyelim. Neydi? Kart 5'te. Bunu da ekledik. Bunu ekledikten sonra artık buraya geldiğimiz zaman shopping kartı değişiklik oldu. Fiyatımız da değişti. Burada da ürünlerimizi de görebiliyoruz arkadaşlar. Bayağı yorucu ya. Şimdi yemek arası değil, ben dersi bitirmeyi planlıyorum. Şundan dolayı dersi bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Birincisi yani saat neredeyse 4 oldu ve açıkçası bayağı bir şey yaptık. Bundan sonra da biraz sizin devam etmenizi istiyorum. Eğer devam ederseniz yine bu grupla finalize etmek istiyorum bu çalışmayı. Çünkü bir şey kalmadı geriye. Bütün fonksiyonları yazdık. Ama dikkatli bakacak olursak bu arada middleware'in içerisinden aldığımız şeyi de buraya ekledik. Request Station Key'i de buraya ekledik. Ve Request Station Key eklediğimiz için şuradan gelip bakacak olursak Session Key'i de artık alabiliyoruz ve buraya da eklemiştik. Ve 3 tane ürün var. Dördüncüyü ekleyeyim. Yine aynı şekilde kart dedim ve 1 dedim. 1 dedikten sonra buradan bakıyorum 222 TL olarak buradaki fiyatın değiştiğini görebiliyorum. Yani buradaki tabii ki add işleminde eksik olan şey şu. Kullanıcı otantike ise bu işlerin hepsini yapıyor. Kullanıcı otantike değilse o zaman şuna bakması lazım. Session key var mı? Session key varsa ve session key ile ilgili bir şey varsa yapacak. Yoksa yine bir tane yine aynı şekilde shopping cart oluşturacak ve onun içerisine yapacak gibi bir yapı kurgulamanız gerekiyor. Yani her şey hazır ama bundan sonrasını biraz ilerletmeniz gerekiyor. Tek gerekli olan şey artık HTML sayfalarının yapılması ve view'ların içerisine eklenmesi. Umarım bunları yaparsınız ve dersiniz ki hocam biz bunları yaptık. 2 kişi bile olsa ben bunu devam ettireceğim çünkü. Bitirmek istiyorum bu projeyi. URL'si açar mıyım? Tabii ki açarım.
Şurada kartın içerisinde. Dedim ki add diye bir şey ekle ve integer olarak kartın item'ını gönder. Tabi burada önemli olan şey şu. Kötü olan şeyi ilk önce söyleyeyim. Birincisi bu bilginin böyle gelmemesi gerekiyor. Ya buna posta birlikte formu göndereceksiniz. Yani oraya bir tane form açacaksınız. Posta burayı göndereceksiniz ve posta birlikte datayı kontrol edeceksiniz. Ya da Ajax'la yapacaksınız. Yine bir şey fark etmeyecek. O da bir şekilde posta olacak. Ama sizin yerinize posta Ajax yapacak ve o şekilde kontrol edeceksiniz. Ben şu anda JavaScript için içerisine eklemek istemediğim için bunları eklememiştim. Add'i de sadece gördüğünüz gibi URL'den yazıp ekledim. Tek yapmamız gereken aslında şurada bir tane hemen onu da ekleyelim. Nereye ekleyelim? Product'ın içerisine ekleyeyim. Product'ın içerisine ekledikten sonra şurada ahref var ya. Burası aslında böyle olmayacak. Diyeceğiz ki işte posta birlikte buraya datayı gönder. Datayı gönderdikten sonra da posta birlikte gelen dataya bak. Her şey yolundaysa o zaman sepete ekle diyeceksiniz. Bu daha güvenli bir yöntem olacaktır. URL'si tekrar o yüzden de açtım. Burada duruyor. Bayağı bir şey yaptık arkadaşlar. Middleware'e baktık. Ondan sonra Models'ın içerisinde kendi metotlarımızı oluşturmayı gördük. Aynı zamanda shopping cart ile ilgili sinyalleri gördük ve ne tarz sinyaller ekleyeceğimizi gördük. Ve Django gerçekten bitmiyor. Session'ları gördük. Session'ın nasıl çalıştığını gördük. Middleware'i nasıl yazdığımızı gördük. Ve şu anda yapısal olarak her şey hazır. Sadece bunu ilerletmeniz gerekiyor. Bundan sonra çok fazla bir şey kalmadı geriye. Aslında bir 2-3 saatlik işimiz kaldı ama dediğim gibi artık ben dersi burada bitiriyorum. Ama sizden ricam şu. Yaparsanız bunun devamında yine öğretmek istediğim şeyler var. Grubun kaç kişi olduğu benim için önemli değil. Ben buradaki shopping cart ile ilgili işlemleri devam ettirmek istiyorum. Eğer siz de istiyorsanız. Yani mesela gelecek hafta cumartesi veyahut da x bir haftada belirlediğimiz, bu kişilerle birlikte belirlediğimiz bir gün yine devam ederiz. O zaman okey Güven. Yani kendi aranızda da organize olun. Ben de gün belirleyebilirim sizinle birlikte. Başka bir güne de alabiliriz. Yani yine bir cumartesi günü yapabiliriz. Veyahut da işte hafta içerisinde akşam yapabiliriz. Ama 3 saatlik falan bir işimiz kaldı. Onları da yapalım. Bu proje tamamen bitsin. Ve güzel şeyleri oturtalım. Ajax'ı falan da ekleyelim işin içerisine. Çünkü orada da görmeniz gereken birkaç şey var. Onu eklersek zaten çatır çatır her şey oluşacak. Ve bu e-ticaret sitesi bayağı büyük bir e-ticaret sitesi haline gelecek. Çünkü içerisine her şeyi ekledik. Yani middleware ekledik. Ondan sonra context prosesör ekledik. Sinyaller ekledik. Her şeyi yaptık. Sadece ayağa kalkması gerekiyor. Tamam. O zaman Özge Başkan, hadi bu sefer başkan sen ol. Organize et. De ki şu gün şu saatte yapalım mı hocam de bana bilgi ver. Herkesi zaten katılanları görüyoruz. Yine kalan şeyi yani birlikte gerçekten bunları yapıyor olmak benim için de keyifli. Aynı zamanda bu şekilde yapıyor olmak daha mantıklı. Çünkü öbür türlü video olarak aktarsam YouTube'a ve siz oradan izleseniz ben bunu anlamadım diyemeyeceksiniz. Burada yine sorularınızı soruyorsunuz. O yüzden bence sizin için de daha mantıklı oluyor. Bir 2-3 saatlik işimiz daha kaldı. Onu da Özge sen belirle. Ondan sonra birlikte hangi gün yapacağımıza karar verelim. Katıldığınız için teşekkürler arkadaşlar. Ben yayını burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim.